Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta simitçilerin, seyyar satıcıların ve kentin delilerin peşinde bisikletle bir tura çıkıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta yine Mersin'in farklı bir köşesinden sesleniyoruz size. Akdeniz ilçesinde Fabrikalar Caddesi'ndeyiz. Kızılay Amane Fırını'nın önündeyiz. Mersin'in en eski fırınıdır. Elmalısıyla, simidiyle meşhur bir eski bir esnaf, eski bir fırın. 1887 tarihli eskiden bir Kızılay binası varmış burada. Daha sonra fırına dönüştürülmüş ve işte farklı ailelerin elinde hala aynı işlevi devam ediyor. Bunu hatırlamamın sebebi hemen yılbaşında birkaç tane üst üste gelen paylaşım oldu. Bunlardan birincisi Konak Belediyesi'nin Twitter'da bir paylaşımını gördüm. Konak Belediyesi İzmir Gevre'nin duayeni saydıkları Zeynel Ergin'in kaybedişinin, vefatının haberini verdiler. Kendisi tarihi Alsancak Fırını'nın ustası ve sahibiymiş ve meşhur gevrek İzmir'de simit denmiyor biliyorsunuz. Gevreğin en büyük ustasını kaybetmenin üzüntüsünü paylaşmış Konak Belediyesi. Bunlar önemli. Birazdan yine geleceğim. Aslında kenti kent yapan bu tür kişiler, bu tür özellikler. Bunlardan birini de Aras Yayıncılığın bir paylaşımında gördüm. Kuşlar Kumrular Simidi diye bir eski yılbaşı geleneğini hatırlatmış Aras Yayıncılık. Bu özel bir tür simitmiş. Normalde olduğu gibi yuvarlak değil, değişik biçimlerde ortasında bir kuş figürünün olduğu bir simit yapılıyormuş. İnce bir simit ve sadece 31 Aralık akşamları çıkarmış bu. İnsanlar onları evlerinin bir köşelerine uğur getirsin diye asarlarmış ve ertesi gün yeni yılın ilk kahvaltısında bu kuşlar kumrular simidi yenirmiş ve bunu çıkaran fırınlar da yeni buğday kebabı, kuşlar kumrular, anasız babasız kuzular nidalarıyla bunu satarmış. Şu anda sadece Pangaltı'daki Harbiye Fırını'nın bunu yaptığını, o 31 Aralık itibariyle çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediklerini ifade etmişler. Umarız çıkmıştır. Umarız böyle bir gelenek hala devam ediyordur ve edecektir. Yine Pangaltı'dayken Kurtuluş'ta kalalım. Eşref Efendi Sokak ilginç bir eyleme şahitlik etmiş, ev sahipliği etmiş. Sevgili Yaşar Adanalı bunu hatırlattı bana. Şişli Belediyesi Ekim ayında yanılmıyorsam mahallenin şikayeti üzerine gürültü kirliliği gerekçesiyle simitçi Mehmet Ayışık'ın tezgahına el koymaya kalkmış. Fakat mahallenin, sokağın diğer sakinleri bu karara itiraz ederek ve simitçilerine sahip çıkarak onunla birlikte videoda gördüğünüz gibi birlikte simit satarak ona desteklerini sunmuşlar. Umarım hala faaliyete devam ediyordur. Çünkü bu tür yani aşinalıklar sadece yapılı çevreyle değil, bu mimarisiyle değil ama insanıyla, ürünüyle, esnafıyla olan aşinalık bizi hemşeri kılar. Bu kente bir aidiyetin bunlardan geçtiğine inanıyorum ben. Biliyorsunuz UNESCO 2003 tarihinden beri somut olmayan kültürel miras listesi yayınlıyor. Türkiye'den de ondan fazla adet, kültürel faaliyet bu listeye girmiş durumda. Türkiye'de 2007'den beri, 2006'dan beri bu sözleşmenin tarafı. Yani sadece kültürel mirasın, sadece yapılardan, işte mimariden, tarihi alanlardan ibaret olmadığı bir takım örf adetlerin de aslında önemli bir kültürel miras nesnesi olduğuna dair bir çerçeve bu. Bunun acaba sadece ulusal bir coğrafi değil, kent bazında da düşünülüp düşünmeyeceğini soruyorum. Yani somut olmayan kentsel kültürel mirastan bahsedebilir miyiz? Bu tür işte esnafın olduğu, bir takım yemeklerin olduğu, bir takım adetlerin olduğu pratikler de bu tür bir kültürel miras sayılamaz mı? Tabii yani normalde bunu biliyorsunuz. Demin de dediğim gibi kültürel miras dediğimiz, tarihi miras dediğimiz daha çok yapılı çevreyle anılıyor. Buna dair çok ilginç bir projeyi paylaştı İsmail hocamız. Bu Orange City adında bir Erasmus Plus, Erasmus artı faaliyeti, projesi. Avrupa Birliği'nin desteklediği bir proje. Avrupa'da değil sadece Güney Amerika'da da kentler var. 13 kentin bu tür kültürel miras yerleri
tespit ediliyor ve bunlar projenin sayfasında kısa videolarla, multimedya unsurlarıyla tanıtılıyor. Şimdilik Türkiye'den sadece Mersin var. Mersin Üniversitesi bunun bir parçası ve Cennet Cehennem Höyüğü'nü tanıtımı paylaşılmış durumda. Bir projenin bir diğer özelliği de bütün bu çalışmaların hem üretim çalışmalarının hem paylaşım çalışmalarının açık yazılım tabanlı yapılmasına özen gösteriyorlar. Bu All City projesindeki yerler aşina olduğumuz turistik mekan diye bildiğimiz tanıtımı yapılan yerler ama biraz önce simitle başlamıştık. Sadece simit değil tabii. Aslında mesela bir takım çok eski seyyar satıcılar da bunun bir parçası olabilirler. Bu tür somut olmayan, insan yaşamıyla sınırlı, bir pratikle sınırlı özellikler de bir kentin hafızasında, kültüründe yer edebilir. Bununla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir paylaşımını gördüm. Benzinci Kör Hafız adlı hemşerilerinin büstünü, heykelini dikmişler Kemeraltı Çarşısı'na. Can Aktaş'ın yaptığı bir heykelmiş bu ve bir hemşerilerinin, çok kıymetli bir hemşerilerinin anısını böylelikle yaşatmaya karar vermişler. Benzinci Kör Hafız'ın kim olduğunu Bir Gündeki köşe yazısında anlatan, onun hayatını anlatan Refik Durbaş'tan öğrenebiliriz. Kendisinin çocukluğuyla özdeşleşmiş bir figür olarak anıyor kendisini ve hikayesini anlatıyor. İşte Birinci Dünya Harbi'nde Gaziantep'te bir gözünü kaybediyor. Daha sonra Musul'da ikinci gözünü kaybediyor ve seyyar satıcılığa başlıyor. Aslında tıbbiye okurken kader onu Kemeraltı'na götürüyor. Orada çakmaklara benzin satıyor. Daha sonra çakmaklara gaz satar hale geliyor. Dolayısıyla Kemeraltı ile özdeşleşmiş. Kemeraltı'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tunç Sayar'ın paylaşımında olduğu gibi Kemeraltı İzmir'dir. Benzinci Kör Hafız'da Kemeraltı ise İzmir'de çok önemli bir yeri vardır Kör Hafız'ın. Bu heykeli dikenler sadece böyle seyyar satıcılar değil. Benim anlatmaktan çok hoşlandığım bir başka örnek Bursa'dan. Bursalılar biliyordur aranızda. Deli Ayten'in büstünü dikmişti önceki belediye başkanı yanılmıyorsam ve o zaman çok tartışma olmuştu. Bir delinin büstü mü dikilir diye. Fakat Deli Ayten'in hikayesi de onu bilmek, onu anlatmak, onu paylaşmak da aslında Bursalı olmanın bir parçası. Yani kentlerimizin bu tür figürlerini bilmek hemşeriliğin önemli bir parçası gibi geliyor bana. Deli Ayten'in hikayesi hayli trajik. Cümbüş Hasan'a aşık oluyor, vermiyorlar, uzun süre sonra birlikte oluyorlar fakat Hasan kısa süre sonra ölüyor ve ölümünden sonra Deli Ayten aşkından deliriyor. Elinde davulu, bavulu, cümbüşüyle sokak sokak dolaşıyor ve bütün Bursalılar onu biliyorlar. Her kentin vardır. Mersin'in de böyle delileri vardır. Bizim 1 milyonun var mı Mehmet bunlardan biridir. Videolarını paylaşmak istemiyorum. Çok böyle birazcık onunla dalga geçmek için yapılan videolar onlar. Ama eğer 1 milyonun var mı diye yazarsanız bir takım örneklerine siz de ulaşabilirsiniz. Deli Ayten demişken, 1 milyonun var mı Mehmet demişken buradan devam edelim. Ve sevgili Aydan Çelik'in hemen yılbaşından önce paylaştığı bir takvimle devam edelim. Kendisi aslında 2015 yılında Gür'ün Yardımlaşma Derneği tarafından paylaşılan kendisinin çizeri olduğu bir takvimi paylaşmış. Gür'ünün Velileri adlı bir takvim bu ve orada Gür'ünün meşhur delilerinin çok güzel çizimleri var. Her zamanki gibi Aydan Çelik çizimleriyle. Kimler var? İşte Dutlupınar Lokantası'nın önünde bütün otobüslere güle güle diyen Aslan, gözleri hüzünlü, ağzı neşe içindeki Yaşar, karanti izninde olan Komutan ya da Vas 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 Nihat gibi. Gerçekten de bunları duymak bile birazcık Gürünlü hissetmenize sebep oluyor. İşte Deli Ayten'de olduğu gibi, Mersinli 1 milyonun var mı Mehmet'te olduğu gibi Gürün'ün velileri de oraları bilmek bizi o kentli yapıyor. Aydan Çelik demişken, Aydan Çelik dediğimizde mecburen bisikleti de konuşmamız lazım. Çünkü bence Türkçe'de bisiklete dair, bisiklet hakkında yazılmış en güzel kitabın Bir Tur Versene'nin yazarıdır. Nefis hikayeler ve müthiş çizimleri vardır Aydan Çelik'in. Bisikletle uğraşanlar zaten aşinadır kendisine. Ama ondan birkaç haftadır ihmal ediyoruz. Bisikleti konuşalım istiyorum ve Lüleburgaz'a gidelim. Yeni bir bisiklet yolu, 2 kilometre uzunluğundaki bir bisiklet yolunun inşasına başlamış. Bu şu açıdan önemli, yani 2 kilometre daha uzunlarını gördük gidiş geliş hatırlarsanız. Ama Lüleburgaz'ın bisikletle olan ilişkisinin evveliyatı var. Çünkü 2017 yılında Lüleburgaz o yılı bisiklet yılı ilan etmişti ve çok fazla
çalışma yapmıştı. O sene Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi kurulmuştu. Bisiklet eğitimleri, sürüş eğitimleri, hatta bisikleti olmayanlara ödünç verilerek bu akademi devam etmişti. Hala da çalışmaları devam ediyor. Yine benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin nadir bisiklet taksilerinden biri de Lüleburgaz'da hizmet ediyor. Dolayısıyla Lüleburgaz'ın bisikletle ilişkisi, Lüleburgaz çok enteresan başka ödül projeleri falan da izlemeye değer ama bisiklet açısından da çok ilginç çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Tabii yani 2 kilometre dedik, bütün dünya şimdi bisiklet yollarını konuşuyor. Öyle ki People for Bikes adlı site Amerika'nın en iyi bisiklet yollarını listelemiş. 10 tane işte Boston'dan, New Orleans'tan, Pittsburgh'tan, Austin'den yolları alıntılamış. 10 tane en iyi yol var. Bir tane de mansiyon ödülüne layık gördükleri bir yol var. Fakat bunlar sadece kaç kilometre olduğu değil, oradaki teknik özellikleri, parkur tercihi, nasıl böyle bir çalışmanın planlaması, hayata geçirmesine dair de kısa çok önemli bilgiler var. Dolayısıyla sadece bisiklet yolu bir yeri maviye boyamak, bir bisiklet işareti koymaktan öte bir planlama, bir altyapı çalışması gerektiriyor. Buradaki listeye bakarak kısaca bunun hakkında bir fikir edinmek mümkün. Amerika'dan şimdi tekrar Avrupa'ya dönelim ve bisikletin başkenti sayabileceğimiz Hollanda'ya gidelim. Çok konuştuk, çok örneği var. Delft'ten bir video paylaşacağım sizle. Brunlet ailesi Delft'te yaptıkları bir bisiklet turunun videosunu paylaşmışlar. Bilmediğimiz bir şey yok. Genel olarak ne kadar bisiklet öncelikli olduğu, insanların ne kadar bisiklet yoğun olarak kullandıklarına dair birçok şey var. Fakat benim dikkatimi çeken bir nokta oldu, o da bir ışıkta, trafik ışığında önceliğin bisikletlere verildiğini. Yani normalde işte biliyorsunuz kural arabalar için yapılmış olmasıdır. Fakat burada tam tersine, yani düğmeye basan yaya veya bisiklette değil, arabalar. Yani ışık normalde arabalara her zaman kırmızı, yayalara ve bisikletlere her zaman yeşil. Fakat bir sensör sistemi kurulmuş. Araba gelince bir süre sonra yol, yani motorlu taşıt yolu yeşile dönüyor. Dolayısıyla o bütün kuralların değişmeye başladığının, esas yani şu anda misafir olduğumuz bu yollarda bazı coğrafyalarda önceliklerin değiştiğini görüyoruz. Tabii her yerde böyle de olmuyor. Guardian'dan bir haber var. Yeni yılın ilk günü yayınlandı ve bu konuştuklarımız, örneklerini verdiklerimiz bisiklet yollarından tam tersi bir örnek var. Londra'daki bir ilçe belediyesi kentinin merkezindeki bir bisiklet yolunu 7 hafta sonra kaldırmaya karar vermiş. Günde ortalama 4000 kişinin kullandığı bir bisiklet yolu. Fakat oradaki motorlu araç trafiğini engellediği gerekçesiyle bu bisiklet uygulamasından vazgeçmiş. 320.000 pound'a mal olan bir yolu iptal edip tekrar taşıtları açmış. Fakat haberin konusu bu değil. Haberin konusu bir grup araştırmacı ve bisikletçi, aktivist hem trafik kameralarını kullanarak hem Google'ın bir takım harita özelliklerini kullanarak bisiklet yolu iptal edildikten sonra burası trafiğin akışına hizmet ettiğini değil, tam tersine oranın arabaların park yerine park olarak kullandığı bir alana döndüğünü ortaya koymuş. Yani trafik aksın diye iptal edilen bisiklet yolu sonuçta araçların park etmesine hizmet eder hale gelmiş. Akıbeti ne olacak bilmiyoruz ama bu gitgeller devam ediyor. Çünkü bir takım yolların taşıta kapanması, işte yayalaştırılmasında çok tartışmalar var. Bir iddiaya göre bu o trafiğe kapanan yoldaki esnafın zararına oluyor gibi bir algı yaratılıyor. Oysa yine People for Bikes sitesinin bir araştırmasına göre alışveriş alışkanlıklarına baktığınızda evet, araç kullananlar daha sık ziyaret ediyorlar bir takım alışveriş merkezlerini, bir takım ticari alanları. Fakat bisikletle gidenler daha fazla zaman harcıyor, daha fazla tüketimde bulunuyor. Dolayısıyla sayının azalması nitelikte önemli bir fark yaratıyor. Düşünülenin, sanılanın aksine bir yolu yayaya dönüştürmek, o yolu yani araçların gelememesini, park edememesini sağlamak orada bir esnafın zararına bir değişiklik yapmıyor. Ama bu tabii ki bir bakış açısı değişikliği. Yani biz kentleri hep kendi araçlarımızı merkeze alarak
planlamaya çalışıyoruz. Tam da bununla ilgili olarak çok yeni bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. Jan Gehl'in İnsan İçin Kentler kitabı. Bu 2010 yılında aslında orijinali yayınlanmıştı. Şimdi bu sene tercüme edildi. Ve biraz önce söylediğim gibi o kent planlamadaki odağı bu tür altyapı, büyük altyapı araçlardan, büyük yapılardan tekrar insana alan, onların yürüdüğü, bisiklete bindiği, keyif aldığı etkinliklerde bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu, insanı tekrar merkeze almanın ne kadar gerekli olduğuna dair bir çalışma. Çok fazla örnek var. Bol bol görselli. Tavsiye ediyorum kent meraklılarına, kent araştırmacılarına, bunun öğrencilerine gerçekten planlamadaki o şu anda hakim olan paradigmayı çok güzel özetlemiş bir kitap diyelim. Ve bu haftalık müsaade isteyelim. Çok yoğun bir trafik altında, zor şartlar altında sevgili Yahya Kuriç ile beraber çekimi yaptık. Teşekkür ediyoruz. Nesime Karateke her hafta olduğu gibi bunu bir yayına dönüştürecek. Ve Fredrik Ebert Stiftung Derneği'ne teşekkürümüzü ihmal etmeyelim. Kendilerinin desteği sürüyor. Mekanda Adalet Derneği de daha farklı biçimlerde Kent Rasathanesi'nin bileşeni olacaklar. Konuşuyoruz. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Sizlerin de desteğiyle Kültürhane bu ve benzer çalışmalara devam edecek. Biliyorsunuz artık aşağıda topluluk butonumuz var. Yukarıda Patreon linkimiz var. Sizler de destek vermek isterseniz bekleriz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Aşağıda Instagram, Twitter ve e-mail hesaplarımda görüyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.